Sevgili Motobox dostları, bayilini yapmakta olduğumuz Lambretta'nın X125 modeli. Yine 2024 yılında yenilenen, daha doğrusu ilk kez çıkan X modelinin en küçük üyesi. 125 cc sıvı soğutmalı bir motora sahip. Bu Neo Retro denilen hem asimetrik dizaynıyla yeniye vurgusu olan hem geçmişe atıfta bulunan, geçmişe de gönderme yapan çizgileriyle Neo Retro sınıfında şık scooterlardan bir tanesi. Zaten bu sınıfta böyle hani bu kalitede 2 tane 3 tane marka var. Onlardan bir tanesi 125 cc su soğutmalı. Bunun yanı sıra 10 Nm torku, yaklaşık 12,5 beygir gücüyle bu sınıftaki tork değerlerinde ve beygir gücü değerlerinde bir scooter. Muhtemelen motoru SYM'nin Jetix, ki çok sağlam bir, en çok sattığımız motor SYM'de. Muhtemelen SYM Jetix'in motoru, gördüğümüz kadarıyla karakteristikleri. 7,5 litre bir depo hacmi var. 100 kilometrede yaklaşık 3 litreler, 3,5 litreler yakan. Çünkü ağırlığı var. Yani retro bir tasarım ama bununla birlikte çelik bir gövdeye, tabii ki içinde yine boru çelik şasisi var. Onun üzerine giydirilmiş çelik ile birlikte 175 kilo bir ağırlığa sahip. Yolda çok güçlü duruyor ama bunu sağlayan tabii ki bu çelik gövdenin getirdiği bir ağırlık, ama bunun yanı sıra bu sınıfta hiçbir şeyde olmayan, rakibinde olmayan çift kollu aks sistemli, burada görüyorsunuz amortisörü. Hem önde ve arkada disk fren, bu sınıfta yine tek 125 cc'de önde ve arkada ABS'si olan disk freni ve ABS'ye sahip ve çift kol amortisöre her iki taraftan, yani tekerin hem bu tarafıyla hem de diğer tarafıyla, bu arada ön yükleme ayarına 7 kademeli de bir ön yükleme ayarına sahip X serisi. Bu X125, X250 ve X300'de hepsinde aynı. 7 kademeli bir ayarlamaya sahip. Önde de arkada da çok güçlü bir yol tutuşu var. Tabii bunu sağlayan bu süspansiyon yapısı, çelik gövdenin getirdiği ağırlık, IRC marka Japon malı çok güzel lastikleri, X serisinde bunu kullanıyorlar. Bir de şimdi bu bütün özellikleri 1.37'lik wheelbase'de, yani aks aralığıyla iki tekerin aralığı 1 metre 37 santim. 1.50'nin altında bir çeviklik söz konusu oluyor. Size hem çeviklik hem güzel bir yol tutuşu sunan retro bir makine. Çok şık, çok dikkat çekiyor tabii ki. Kaliteli bir makine. Kaliteli bir makineye binmek istiyorum. Koleksiyon makinesi gibi elimde tutmak, hem seyrederken keyif almak, hem benim şehir içinde bütün pratik işlerimi görsün istiyorsanız bence ideal bir makine. Fiyat olarak da bu sınıftaki zaten bir tane rakibi var. Yaklaşık %15 falan altında. Avrupa'da bu arada eşit fiyatta olmalarına rağmen üretildikleri menşei olan yerlerde. Bu arada aynen rakibi gibi Tayland'da üretiliyor X serisi. Bütün kalite kontrolleri tabii ki Innocenti ailesi ve Lambretta tarafından yapılıyor. Güzel bir makine. Üzerine bindiğiniz zaman, yani 125 cc su soğutmalı bir makine. Ama bu ağırlığı hissediyorsunuz tabii ki. Yani normalde bu sınıfta 120-130 kilolardan bahsedilirken, hadi en kabalayısı 135 kilo desek, burada bir 175 kilo bir ağırlık var. Bunun etkisi tabii ne oluyor? Şimdi X serisinin 250 ve 300'ünde de, yani bunun avantajı şu: X250 ya da X300'de de bu ağırlıktasınız, burada da bu ağırlıktasınız. Yani aynı şasiyi kullanıyorsunuz bu arada. Bununla birlikte yine önde ve arkada 220 mm disk fren çapına sahip, ABS'si ile birlikte çok kaliteli bir fren yapısına sahip. Dediğim gibi süspansiyonun şu etkisi, yani oradan uzaktan bile görüyorsunuz. Yola çok sağlam tutunan, wheelbase'i kısa, size yeterli çevikliği sunan retro. Bence yani şu anda kıyaslayabileceğiniz bir şey de yok. Çok net bir makine. Yani tek ve bu yol tutuşuyla birlikte, bu kadar net bir yol tutuşla birlikte başka bir rakibini sayamayacağımız bir makine bence. Bunun hepsiyle, yani tabii ki bu bütün özelliklere baktığınız zaman bunun yanı sıra şaşırtıcı gelen bana ilk bindiğimde X serisine, geniş enduro gidonu. Yani bu boyutta bir motora göre, bir skutura göre çok geniş bir gidonu var. Bu da adeta bir ip üzerinde yürüyen bir trapez üstadı gibi. Yani siz uzun bir çubuğun üzerinde elinizde ve onun dengesiyle gidiyormuşsunuz gibi. Yani 12 inç bir lastikle, küçük olmasına rağmen bu geniş enduro gidon yapısı, çift taraftan basan süspansiyonu, kaliteli lastikleri ve aks aralığının kısalığıyla size ciddi bir 14-15 inç bir makine, 15 inç demeyelim ama 13-14 inç bir makine kullanıyormuşsunuz gibi bir denge sunuyor. Yani sizin şu yıkılmalarınızı, normalde küçük lastiklerde bu çok daha hızlı olur. Büyük lastikli bir, yani büyük çapa sahip bir scooter'da daha geç yanal güçlerden etkilenmesi daha hızlı olacakken, yavaş olacakken, lastik çapı küçüldükçe bu hızlanır. Yani dengede tutmanız zorlaşır. Ama
enduro gidonla, yani güçlü bir macera sınıfı gidonuyla bunu genişletince tutma kolunu, dengeyi sağlayan kolu, amortisörleri de çift bastırdığınız zaman ve kaliteli bir lastikle de dediğim gibi sizin bu her iki tarafı olan salınımının yavaşladığı ve daha dengeli gittiğinizi gördüğünüz bir makine. Bu ağırlığın etkisiyle de ciddi bir konfor var. Bu sınıfta genelde biraz tabii titreklik söz konusudur. Biraz böyle hafiftir. Ağır başlı bir makine. Su soğutmanın etkisi, performansıyla da gayet yeterli. Bu arada detayları hakikaten çok üzerinde çalışılmış bir makine. 2023'te çıkacaktı ama bu detaylara olan, bu ayrıntılara olan üzerinde durmaları ve titizlikleri nedeniyle ayrıntılarla ilgili Innocent ailesinin ve Lambretta'nın, mühendislerinin bir yıl geç çıktı. 2024'te çıktı ama hakikaten yakından gelirseniz showroom'da biz keyifle size anlatırız. Buton kaliteleri burada yakından göreceksiniz. Aynaların birleşim yerleri, detaylar, çerçeveler, bu hegzagonal yapının içerisindeki çok güçlü aydınlatmaya sahip. Bu arada Lambretta aydınlatmasıyla meşhur biliyorsunuz. Hatta şimdi bir çalıştırayım. Hem sesini duyun hem aydınlatmasına bakın. Yani bütün detaylarıyla çok şık. Özellikle bu X serisinde siyah konturlar, böyle çerçeveler hep siyah. Çok güzel füme camla da bütünlenebiliyor. Şık ve dikkat çekici bir makine dediğim gibi. Bütün detaylarına özenilmiş bir makine var burada. Şöyle bir benzin otomatiğini de açalım ve bekleyelim dolmasını. Yani gerçekten çok güçlü bir para sahip. Arka stopu zaten eşsiz, tek parça. Detaylarda göreceksiniz. LED, büyük kare, bir Amerikan otomobili esintisi de var. Göreceksiniz ayrıntılarında. Önde gösterge panelinde ise hem dijital hem de neoklasiğe, işte retro neo tasarıma uygun olarak hem manuel olarak devirin gördüğünüz analog bir devir göstergesi hem de dijital ekranda işte dış ısı göstergesini, akü voltunu vesaire gibi işte kilometreyi, odometreyi gördüğünüz bir dikdörtgen bir alan var. Burada da bütün yine tasarım detaylarını görüyorsunuz. Bu altılı çizgili detayı var Lambretta'nın. Bu detayı hem burada iç havuzda görüyorsunuz çizgileriyle, hem farın üzerindeki detaylarda görüyorsunuz. Çok şık bir dizayna sahip. Anahtarsız çalıştırmasıyla, çok şık anahtarlarıyla, alarmıyla, alarmın devreye girdi biraz önce zaten duymuşsunuzdur. Güçlü süspansiyon yapısıyla gerçekten şık bir makine. Bununla beraber, yani şöyle ortaya alalım. Şeyi gördüğünüz gibi arka tutamaklar da çok şık. Tam İtalyan dizayn etkisi. Burada dışarıda değil, içeriden tutuyorsunuz. Geniş bir seleye sahip. Hem güderi hem deri ve bir Lambretta işlemesi var arka taraftaki güderi alanda. Artçının oturduğu yerde. Rahat ve önde oturan kişinin de belini çok rahat destekleyecek bir, gördüğünüz gibi, bel desteği de var. Hem güderi hem delikle işlenmiş hava almasını sağlayan bir oturma alanıyla, seleyle, arka taraftaki kişinin bu mat siyah çok sağlam arka ayaklıklarla, genelde bu tür sınıflarda, yani bunun örneğin rakibini varsayarsak, arkadaki kişi genellikle bu yoktur ve şöyle oturmak zorunda kalır. Ayaklarını bükmek zorunda kalır. Ama burada sizi rahatlatacak şekilde çok geniş, rahat, İkinci kişiyi de rahat alabileceğiniz, tutunabilecek bir alana sahip. Çok rahat oturuyorsunuz arkada. Önde zaten gayet rahat bir havuza sahip. Çok hakim hissediyorsunuz kendinizi. Hem yüksek bir gidon var hem geniş. Çok uzun boyluların da rahat edeceği. Ama bunun yanı sıra da aşağı indirdiğimde de, yani 79 santimetre bir yüksekliğe sahip, sele yüksekliğine. 80'in altı genellikle düşük tele yüksekliği diye varsayılır. Genelde 81-82 santimetreler oluyor. 79 santim bir yükseklik var. Her iki ayağımda, ben 1.77 boyumla her iki ayağımda rahatlıkla koyabiliyorum. Dediğim gibi wheelbase aks aralığı 1 metre 37 santim. 1.50'nin altına indiği zaman bir çeviklik de söz konusu oluyor. 175 kilo, 165 kilo kuru ağırlığı var. 7,5 litre depo kapasitesi var. Tabii diğer sıvılarla, işte yağ, antifriz vesaireyle 175 kilo oluyor. Genel olarak teknik detaylara baktığımızda tabii bu darlık yine X serisinde hepsinde aynı. 74 santimetre, yani 740 milimetre. Her yere rahatlıkla girebileceğiniz omuz genişliğinde. Burada da 80 santimetrenin altı şehir içi trafiğinde sizi rahat ettirecek bir mesafedir. Şu en boyu bu arada 2 metrenin altında, 1.92, 1 metre 92 santim boyunda. Yani ortalamanın biraz altında, dar
Ama bunun çok aksi bir şekilde içine oturduğunuzda geniş görünen, gidonuyla da geniş, şehir içi için ideal, şık bir scooter. Birçok rengi var. Böyle limon sarısı, turuncusu, kan portakalı, kırmızısı, beyazı, mavisi gibi birçok rengi de var. İşte 2024 yılında çıktı. Fiyat olarak da rakipleriyle Avrupa'da aynı fiyatta olmasına rağmen burada yaklaşık %10, %15 daha uygun fiyatlı. Bu arada tabii çok şey soruluyor. İşte Lambretta parça desteği var mı? İşte satış sonrası nasıl? Bizim servisimiz sürekli Lambretta da servis veriyor. Bu arada yani detaylı, zaten kolay kolay bozulan bir makinesi yok. Ne X'in 125 serisinde SM'den geldiği için ne de üst makinalarında. Bununla birlikte hem parça desteği hem servis desteği sürekli bizim sunduğumuz, bir sıkıntı yaşamadığımız bir marka. Bundan ilk geldiği zamanlarda yaşanan bir takım sıkıntılar her makinede tabii ki olabileceği gibi, her türlü otomobilde, motosiklette. İlk geldiği yıllarda parçaların biraz daha geç gelmesinin etkisiyle, bundan 6-7 sene önceden bahsediyorum. Hala öyle bir yargı var piyasada. Ya gelir mi gelmez mi, işte küçük bir marka mı? Değil. Lambretta çok güçlü bir marka. 1947 yılından beri vardı. Şimdi 2017 yılından sonra aile yeniden canlandırdı. Her seferinde de yeni modeller ekleyerek V serisi, yani 50 cc'den şu anda 350'ye kadar V serisi, X serisi, G serisiyle Lambretta bayağı atakta. Arkasında servis desteğini, satış sonrası desteğini de veriyor. Giderek güçlendirerek veriyor İtalya'da. Herhangi bir sorun yaşamıyor bizim kullanıcılarımız. Zaten bu videonun altında da göreceksiniz. X300 için de söylüyorum, X250 için de YouTube'da videolarını izlediğinizde mutlaka yorumları da inceleyin. Yorumlarda kullanıcılar zaten neler yaşadıklarını vesaire anlatıyor. Hani biz sonuçta bayisi olarak anlatıyoruz öne çıkan bilgileri, size teknik detayları veriyoruz. Ama sizin bu bilgiler ışığında biz elimizden geldiğince deneyimimiz ölçüsünde veriyoruz. Bu bilgilerle birlikte fikir oluşturmanız için size bir zemin hazırlıyoruz. Orada kullanıcı yorumları, özellikle YouTube'da, bizim Motobox Instagram kanalında kullanıcı yorumları da çok değerli. Onları okumanız, onlarla birlikte değerlendirmeniz, direkt bizi de arayabilirsiniz ama bireysel kullanıcıların yorumları çok değerli oluyor. Onları okumanız sizin marka hakkında, bu model hakkında daha net bilgiler almanızı da sağlar. Çünkü kullanıcı deneyimi farklı bir şey. Ama bununla birlikte gerçekten iyi bir ürün ortaya çıkmış. Yani tüm detaylarıyla geldiğinizde göreceksiniz. Sorunsuz bir şekilde de kullanılıyor. Yani kolay kolay sorun çıkaracak makineler değil. Çıkarsa da biz buradayız. Servisi burada. Parça sorunuyla ilgili hiçbir sorunu yok. Parçayla ilgili. Dediğim gibi nefis bir şekilde kullanacağınız makinalardan bir tanesi. Tüm renkleriyle birlikte eğer gelirseniz biz detaylı bir şekilde, özellikle bu stop detaylarını da göstermek isteriz. Egzoz detaylarını. Çok şık bir makine. 100 kilometrede bu sınıf genellikle 3 litreler civarında yakar. 2,5-3 litre. Ağır bir makine, hafif bir makine değil. Yani sizi 200-250 kilometre götürür 7,5 litre depo hacmiyle. Depo bu arada koltuk altında. Birçok şık sürprizli detayıyla birlikte daha yakından incelemeniz için sizi Motobox'a bekliyoruz. Bu arada bir like tuşuna, beğenme tuşuna da basarsanız bu tür içerikleri yayınlamak için bizi daha çok motive etmiş olursunuz. Ne kadar çok biliyorsunuz izleyici izlerse bizim videolarımız da o kadar daha fazla öne çıkıyor ki insanlar kaliteli içeriklere ulaşabilsinler. Biz teknik verileri verelim, bilgileri verelim, deneyimlerimizi ölçüsünde ürünü anlatalım. Size Motobox olarak siz de fikrinizi oluşturun. Motobox olarak sizi bir kahveye her zaman incelemek üzere, test etmek üzere Lambretta'larımızı bekliyoruz.